Merhabalar, Ayşe Deniz'in Örgü Evi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, yine güzel bir örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda tığ işi örgülerinizde lastik olarak kullanabileceğiniz güzel bir modelle geldim. Tabii ki sizler bu örgüyü farklı tığ işi örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Şöyle modelin yapımı için arkadaşlar, elimde Alize Angora simli ipim var. Şöyle renk kodumuz ise 67 pardon 67 renk kodumuz. Simli bir ipimiz. Tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığ kullanacağım. Sizler elinize yatkın tığlar seçebilirsiniz. Hemen dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelimizin anlatımına geçelim. Şöyle hemen tığıma ipimi sabitledim. Burada yapacağımız örgünün enine göre zincirler çekiyoruz. Zincirlerimizi ne sıkı ne gevşek, normal bu şekilde çekelim arkadaşlar. Evet, şöyle ben bir miktar zincir çekip geliyorum. Evet, şöyle fazlasıyla zincirimi çektim. Fazla gelen kısmını kesebilirsiniz sizler de. Hemen şöyle yapacağımız örgüye göre zincirlerimizi çekip lastik bölümünü hazırlayabiliriz. Burada çekmiş olduğum zincirden sonra hemen şu kısma elimi koydum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Çekmiş olduğum kısma şöyle bir kere doladım. 2 aynı yuvanın içine battım. 2 seferde kapattım. Yine tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine battım. 1 doladım. 2 tekrar 2 seferde kapattım. Şöyle küçük bir, aslında fıstığa benziyor ama uzatmıyoruz ilmeklerimizi. Araya 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 zincir atladım. Üçüncü zincirime tekrar battım. 1 2 trabzan gibi 2 seferde kapattım. Tekrar arada zincir çekmiyorum. 1 2 2 seferde kapattım. Tekrar 2 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 zincir atladım. Üçüncü zincirime girdim. Yine buraya 1 2 2 seferde kapattım. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 2 seferde kapattım. Tekrar 1 2 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 zincir atladım. Üçüncü zincirime 1 2 ilmeklerimizi uzatmıyoruz. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 2 seferde çıkardım. Arada 2 zincir. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. 1 2 atladım. Üçüncü zincirimin içine 1 2 2 seferde çıkardım. Tekrar aynı yuvanın içine 1 2 evet, bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldim. Burada da kenar kısmını hemen burada bir tane zincir, tığımın başına ipimi aldım. Birini atladım. Buraya ikili bir trabzan yaptım. Burayı bu şekilde sonlandırmış oldum. Bu kenar kısmı gibi. Tekrar burada 1 2 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yine model üzerine gelecek şekilde burada 2 tane yapmış olduğumuz dolgunun arasına giriyorum. 1 2 2 seferde kapattım. Yine aynı yuvanın içine araya zincir çekmeden 2 defa kapattım.
Arada 2 zincirimizi çekiyoruz. Modelimizin tersinde de düzünde de aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. 1 2 topladım, kapattım. Tekrar aynı yuvanın içine 1 2 topladım, kapattım. Arada 2 zincirimizi unutmuyoruz. Yine diğer kısma geçiyorum. Uzun tutmuyoruz arkadaşlar. Trabzan gibi, trabzan boyunda, 2 trabzan boyunda yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz dolgularımızı devam ediyorum. Bu şekilde kendini tekrarlayarak yapabileceğiniz güzel bir örnek. Üzerine bütün istediğiniz örnekleri rahatlıkla kurabilirsiniz. Normal farklı örgülerde de bu şekilde örgü yapabilirsiniz. Örgünün kendinde de kullanabilirsiniz. Lastik modeli olarak da kullanabilirsiniz. Evet, ben bu sıramı tamamlayıp sıra sonuna geldiğimde kenar kısmını sizlere tekrar göstereceğim. Evet, şöyle sıra sonuna geldim. Kenar kısmını hemen göstereyim. Kenar kısmında 2 tane zincirimi çektim. Hemen şu kısma batıyorum. En son modelimi kuruyorum. Yine aynı yuvanın içine burada bir zincir çektim. Buradaki çekmiş olduğumuz 3 tane zincirimizin hemen şu kısmından giriyorum. Buraya ikili ya da üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir ile dönüyoruz. Yine buraya modelimizi devam ediyoruz. Evet, bu şekilde kendini tekrar eden modelimiz. Şöyle ben lastik modelimi birkaç sıra ilerleyip tekrar modelimi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle ben 2 sıra daha ilerledim. Yapacağınız örgünün mesafesine göre lastik kısmını istediğiniz şekilde uzatabilirsiniz. İster kolay ister zor model, her çeşit modeli kolaylıkla bunun üzerine uygulayabilirsiniz. Yeleklerde, hırkalarda buradan kenar bandı ayarlayıp kenar bandını da bu şekilde yukarıya doğru çıkabilirsiniz, kesimlerine doğru. Evet arkadaşlar, aslında bu modeli bebek örgülerine de çok yakıştırdım. Bebek yelekleri yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Tabii ki bebek battaniyesinde astar kullanarak yapabilirsiniz. İnşallah bu yapmış olduğumuz lastiğin üzerine güzel bir modelle tekrar sizlere bir video daha çekerim. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.